Bir zamanlar insanlık öyle bir teknolojiye ulaşmış ki gezegenleri kolonileştirip kendi gezegenlerini ölüme mahkum edecek kadar aptal durumdaydı. Ancak bunun yanında devasa uçan şehirler inşa edip gelişmiş androidler ve yapay zekalarla insanlığa umut ve en önemlisi hayal satıyorlardı. Ancak bunun akabinde dünyayı kaplayan kirlilik ve sonrasında yeni gelişen teknolojilerle beraber mavi kan hastalığı olarak veya diğer bilinen adıyla mavi akciğer hastalığı olarak bilinen bir hastalığın insanlığa yayılarak onları tüketerek yok ettiği bir döngüye girmiştir. Evet dostlar, hepinize merhabalar. Bugün Glitch'in bizlere taptaze olarak sunduğu Guinevere şövalyelerinin ardındaki gizemli katmanları deşifre edeceğiz. Aynı zamanda Dana gibi vizyoner bir yaratıcının kaleminden çıkan bu yapımın sadece eğlenceli değil, aynı zamanda çağımızın en büyük şirketlerinden birine yani Disney'e yönelik keskin bir eleştiriyi de taşıyor. Aynı zamanda arka plan hikayesine, teorilerine, pilot bölümünün incelemesine ve yüzlerce yıl öncesine dayanan hikayesine değineceğiz ve sizleri bu konuda bilgilendireceğim. Bunun yanında bu yapım hakkında neler düşünüyorsun? Yorumlarda belirtmeyi unutma. Özellikle Frankie ve Andy'nin ileride bir sevgili durumunun olabileceğini düşünmekteyim. Çünkü özellikle yapan kişinin bu tarz şeylere eğiliminin olduğunu da düşünürsek büyük ihtimalle eşcinsel bir yapım göreceğizdir. Akabinde özellikle kuleye hapsedilmiş kişinin Olivia'nın olmadığı, daha çok Guinevere androidi olduğunu da düşündürmekteyim ki zira zaten şöyle bir teori de var. Aslında Guinevere'in onun geçmişte öldürmüş olduğu annesinin birinci olabileceği dair bir teori var. Merak etme, hepsini tek tek söyleyeceğim. O yüzden arkana yaslan ve bu hikayenin tadını çıkart. Daha fazla video için teoriler sunmayı ve bir sonraki videom olan Easter egg'ler için beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hikaye park gezegeni olarak bilinen bulutların üzerinde yüzen fütüristik bir tema parkında geçiyor. Burası masalların tartışmasız gerçeklere dönüştüğü ve hayallerin gerçek olduğu bir olasılıklar dünyası olarak pazarlanmakta. Ve bu sihirli diyarın kalbinde tüm prenseslerin tek bir yüzü olan ana maskot Guinevere duruyor. Tıpkı modern dünyamızdaki bir eğlence devinin tek bir kimlikte tüm masal kahramanlarını birleştirmesi gibi bu durumda Disney'in tüm eğlence sektörünü ele geçirmesi ve tekelleştirme metaforunun da bir yansımasıdır. Ancak bu parıltılı yüzeyin altında karanlık bir gerçek yatıyor. Pilot bölümünün anlatıcısı bize prensesin kan ve korkuyla çalışan karmaşık makineler tarafından hapsedildiğini söylüyor. Teorilere göre ise bu kanın Guinevere'in yani mavi biyo ışıldayan kanı olduğu ve korkunun ise onun duygusal acısının sömürülerek park gezegenine güç verdiğini öne sürmekte. Guinevere duygusal travması parkın gerçekliğini büken ve ayakta tutan bir tür enerji kaynağına dönüştürmekte. Daha da sarsıcı olan ise bu sömürücü sürecin doğrudan bir yan etkisi var. Mavi akciğer hastalığı. Parkın atıkları Guinevere'in kanı ile birleşerek dünya yüzeyini zehirliyor. Bu da alt tabakadaki insanların mavi akciğer hastalığına yakalanmasına neden oluyor. Halk hayranlıkla baktıkları o cennetin aslında kendi yaşamlarını ve gezegenlerini yok eden bir mekanizma olduğunun farkında bile değil. Bu modern kapitalist şirketlerin çevresel ve sosyal maliyetlerini göz ardı ederek kar peşinde koşmasının ciddi bir alegorisidir. Geleneksel Arthur efsanesinde şövalyeler onur ve erdem için savaşırdı. Eğer bu konu hakkındaki bilgiye sahip değilsen de ilk fragmanın incelemesi olan Guinevere'in Şövalyeleri adlı fragmanı incelemeni tavsiye ederim ki böylelikle Arthur hikayesi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsin. Ama bu hikayede şövalyelik kavramı yeniden tanımlanmıştır. Frankie ve Andy bir zamanlar hayranlık duydukları bu kurumsal imparatorluğun dışında onun zehirli atıklarıyla boğuşan sıradan insanlar. Frankie bir hurda toplayıcısı ve Andy ise bir kurumsal yandaş olarak damgalanmış bir mühendistir. Onların motivasyonları asil bir misyondan çok hayatta kalma arzusu ve sosyal sınıf atlama umuduyla da şekillenmiştir.
Frankie, Guinevere androidini bulduğunda onu sihirli bir anı yaşatmak için değil, laboratuvarda bir iş kapmak ve hayatını iyileştirmek için tamir etmeyi planlamıştır. Bu da Tris gibi bir yaratıcının bir zamanlar hayranlık duyduğu dev stüdyoda çalışmaya başlama hayalini de yansıtmaktadır. Ancak tıpkı Andy gibi hepimiz parkın kurbanıyız. Ama herkes birbiriyle uğraşmakla o kadar meşgul ki direksiyonu kullananı görmüyorlar. Bu sistemin kendi kurbanlarını birbirlerine karşı kışkırtarak onları gerçek dünyalarından uzaklaştırdığının altını çizen güçlü bir yorumdur. Yani aslında burada Disney prodüksiyona büyük bir gönderme var. Hikaye devam edecek olursak hikayenin kurgusunun da katmanlı olduğunu da göstermekte. Olivia bir zamanlar Guinevere'e acı vermiş bir çocuk olarak robotu geri getirmek için çaresizce yalvarmaktadır. Teoriye göre Olivia'nın bu acısı gençken Guinevere'ı tamir edemediği için hissettiği bir başarısızlık duygusundan kaynaklanıyor. Bu travmatik geçmişe dair bir başka önemli ipucu ise yırtık bir oyuncak tavşandır. Olivia'nın odasında yırtık bir halde görülen bu tavşan daha sonra Guinevere'ın odasında yamalı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sembolizmin Guinevere'ın parçalanmış zihnini ve travmatik anılarını tamir etme çabasını da temsil ediyor. Zira Guinevere Prenses Gwen'den Balerin Gwen'e ve yarışçı Gwen'e kadar farklı kişiliklere bürünmüştür. Bu durum onun aslında tek bir varlık değil, travma veya zorlama sonucu parçalanmış bir bilinç olduğunu da düşündürmekte. Bu android sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda parçalanmış bir ruhun trajedik bir temsilcisidir. Hikayenin bu kısmında bir zamanlar ölümüne neden olan annesinin bilinci olduğuna dair rivayetler vardır. Çünkü geçmişte yapmış olduğu bir olaydan dolayı özellikle babasının ona geçmiş artık unutman gerekiyor, artık geleceğe odaklanmalısın ve bundan sonraki süreçlerde daha dikkatli olmalısının sözüne baktığımızda ve özellikle Olivia'nın herhangi bir annesinin resmine dair bir bilgiye sahip olmadığımızı da düşünürsek, belki de geçmişte annesinin ölümüne neden olduğu ve akabinde Guinevere'ın bilincine kendisini aktardığını da düşünebiliriz. Bu noktada parçalanmış benliği ve özellikle Olivia'nın Guinevere'e bu kadar düşkün olmasının başka bir nedeni de olmayabilir. Fakat bununla alakalı daha farklı teoriler de var. Onlara zaman içerisinde de gelirim zaten. Pilotun bölümünün sonuna doğru parktan gelen devasa, mekanik bir yaratık Frankie ve Andy'ye saldırır. Bu canavar sadece bir güvenlik robotu değildir, aynı zamanda Arthur efsanesindeki arayan canavar ile güçlü de paralellik göstermektedir. Efsaneye göre arayan canavar büyük bir günahın ürünüdür. Hikayede bu canavar Guinevere'ın sömürülmesinin ve manipüle edilmesinin korkunç bir sonucu olabilir. Yaratığın kaçan androidin peşinde olması, onun bir tür sistem güvenlik birimi ya da hatayı düzeltmekle görevli bir mekanizma olduğunu da düşündürmekte. Bu kahramanlarımızın sadece dışarıdan gelen bir tehditte değil, bizzat sistemi ayakta tutan gizli ve içsel bir kötülüğe karşı mücadele ettiğini de pekiştirmekte. Ayrıca bazı teoriler bu Guinevere'ın androidinin sadece bir maskot olmadığı, devasa robotları yok edebilecek bir silah olarak tasarlandığını öne sürmekte. Bu durum onu kurtarmaya çalışan Frankie ve Andy için büyük bir ikilem yaratmıştır. Geleneksel olarak şövalyeler prensesi kurtarıp korur ama bu hikayede Guinevere şövalyelerini koruyan bir figüre dönüşmüştür. Bu hikayenin şövalye kavramının nasıl tersine çevirdiğini ve ona yeni bir anlam yüklediğini de göstermektedir. Aynı zamanda bu mevcut olan gönderilen arayan canavar olarak lakaplı yaratığın da sanki robot ve etin ve kemiğin birleşimiyle oluşan simbiyotik bir birleşmeden oluştuğunu da düşündürmekte. Yani aslında insani deneyler de söz konusu durumda. Tabi Guinevere şövalyeleri sadece bir bilim kurgu hikayesi değil, aynı zamanda modern toplumun aynasıdır. Frankie ve Andy bireysel hayallerini kovalarken farkında olmadan bir krallığın kalbini kurtarmaya çalışan modern şövalyelere dönüşmekteler. Guinevere ise sadece bir teknolojik prenses değil, aynı zamanda sömürünün, travmanın ve insanlığın yozlaşmış potansiyelinin de bir sembolüdür.
Bu pilot bölüm sadece bir hikayenin başlangıcı değildir. Aynı zamanda yaratıcı ruhun büyük şirketler tarafından nasıl ele geçirildiğine dair bir uyarı niteliğindedir. Frankie'nin hikayesi hala sihire inanmaya çalışan, ancak bunu yapmak için mevcut sistemin kurallarına boyun eğmek zorunda kalan tüm yaratıcıların hikayesidir. Bu bireysel kurtuluşun sistemik bir çöküşle nasıl iç içe geçtiği üzerine güçlü bir anlatıya dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Tüm bu hikayelerin ve bilinmelerin sonucunda pilot bölümü bizlere birçok şey söylese de aslında hiçbir şey de söylememekte. İlerleyen bölümlerde belki hikayelere dair daha fazla bilgi edinebiliriz ama şu an için teorilerden ve varsayımlardan başka bir şey elimizde yoktur. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin neler, yorumlarda belirtmeyi unutma. Daha fazla video için de beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.